Merhabalar, ben Arda Toksoy, klinik psikoloğum. Bugün sizleri obsesif kompulsif bozukluk hakkında bilgilendireceğim. Özellikle son 6 ayda pandemi süreciyle beraber aslında çok sıkça duyduğumuz bir kavram haline geldi. Obsesif kompulsif bozukluk, yani namı diğer OKB. Peki nedir bu OKB? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yineleyici obsesyon ve kompulsiyonların eşlik ettiği, kronik seyreden ve bireyin günlük işlevini belli ölçüde etkileyen bir bozukluktur obsesif kompulsif bozukluk. Halk arasında saplantı, takıntı ve zorlantı bozukluğu olarak da bilinir. Obsesyonlar bireyin kontrol altına almakta güçlük çektiği, akla zorla gelen düşünce veya imgelerdir. Bunlar kişinin hoşuna gitmeyen ve kaygı yaratan bir dinamiğe sahiptir ve aslında kişinin değer yargılarıyla da çelişir. Örnek vermek gerekirse çocuğunu seven bir annenin çocuğuna zarar verme düşünceleri ile ilgili obsesyonların olması veya dindar bir kişinin Tanrı'ya içinden kötü şeyler söylemekle ilgili obsesyonların olması, bunları örnek gösterebiliriz. Kompulsiyonlar ise obsesyonların yarattığı kaygı ve sıkıntıyı aslında giderebilmek için yapılan ve tekrar tekrar sergilenen yineleyici davranışlardır. Kompulsiyonlar kimi zaman çok açık davranışlar olarak sergilenir ama kimi zaman da örtüktür, yani zihinsel davranışlar olarak sergilenir. Burada aslında örnek vermek gerekirse elini kirlettiğini düşünen bir hastanın aslında tuvalete, banyoya gidip elini 4-5 kere tekrar yıkaması ama yine de elinin temizlendiğinden emin olmaması örnek olarak verilebilir. Bu kompulsiyonlar yavaş yavaş kişinin zamanını boşa harcamasına ve hayatında çeşitli zorluklar yaşamasını da aslında beraberinde getirir. Ve en nihayetinde kişinin mesleki, sosyal veya eğitim gibi alanlardaki işlevselliğinin bozulmasına yol açabilir. Burada aslında obsesyonlarda veya OKB'li kişilerde ya olursa, ya başıma gelirse, ya bunu yaparsam düşüncesi hakimdir. Burada tipik obsesyonlardan bahsetmemiz gerekirse bunları 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki aslında zarar verme veya zarar görme obsesyonlarıdır. Diğeri kirlenme ve bulaşma obsesyonlarıdır. Bir diğeri yasak veya tabu düşüncelerdir. Diğeri ise simetriyle ilgili obsesyonlardır. Dini ve cinsel obsesyonlar ise daha önce de bahsettiğim gibi aslında yasak ve tabu düşünceler kategorisinde kendine yer bulur. Kompulsiyonlardan bahsetmek gerekirse bunlar aslında yıkanma, temizlenme, tekrar etme, sayma, düzenleme gibi alt başlıklara ayrılabilir. Kişinin gece yatarken aslında kapıyı tekrar kilitlemesi veya bunu tekrar kontrol etme kompulsiyonlarına örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra OKB'de görülen aslında düşünce ve eylem kaynaşması dediğimiz bir mekanizmadan da bahsetmek istiyorum. Burada OKB'li bir hasta aslında aklına gelen düşünceleri sanki gerçekten eyleme koymuş veya gerçekten onu yapmış gibi kafasına değerlendirir ve kendini bu ölçüde suçlar. OKB'li hastalarda genel olarak çok fazla şişirilmiş bir sorumluluk duygusu vardır. Kendilerini her şeyden sorumlu hissederler. Bu da aslında biraz kontrol etmek, kontrolü elden bırakmamakla özdeşleşebilir. OKB'den bahsederken aslında günümüzün bir gerçekliği haline gelen koronavirüs pandemisinden bahsetmeden geçmek olmaz. Son dönemde bizim aslında obsesif kompulsif bozukluk tanısı alabilecek olarak düşündüğümüz çeşitli davranışlar aslında bizim normal yaşantımız haline geldi. Mesela eskiden bir danışanımız asansörden çıkarken kapıyı mendille açıp kapatırsa biz obsesyonun getirdiği aslında bir kompulsiyon olarak değerlendiriyorduk. Ama bugün geldiğimiz nokta obsesif kompulsif tanısı almamış kişilerin bile çok yoğun kaygı düzeyine eriştikleri ve aslında çok fazla obsesif ve kompulsif örüntüler sergiledikleri yönünde. Aslında bu pandemi süreci obsesif kompulsif tanısı almış danışanların veya hastaların hayatlarında ne tarz zorluklar yaşadığını görmek, kendi kendimize deneyimlemek açısından çok büyük bir fırsat oldu. Onların bu hayatta ne tarz zorluklar yaşadıklarını, yaşam enerjilerinin ne kadar büyük bir kısmının bu tarz obsesif kompulsif örüntüler için harcandığını görmek açısından çok değerli ve kıymetli oldu. Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisine gelecek olursak aslında OKB'li hastalar terapiye çok uyum sağlayabilen danışanlar grubu içinde. Özellikle bilişsel ve davranışçı tekniklere çok sağlıklı, çok başarılı cevaplar veriyorlar. Bunun dışında ilaç tedavisinin de aslında beraber yürütüldüğü OKB'li danışanlar var. Yapılan çalışmalara göre hem
ilaç tedavisi hem de psikoterapinin beraber yürütüldüğünde çok daha faydalı ve efektif sonuçlar elde edildiği yönünde bulgular var. Her ne kadar daha önce OKB için kronik bir rahatsızlık olarak bahsetmiş olsam da OKB ile baş etme yöntemlerini öğrendikten sonra aslında bu danışanlarımızın, bu hastalarımızın hayat kalitesi çok ciddi oranda artmakta. Bu sebeple çok geç kalmadan eğer semptomlarınız varsa mutlaka bir uzmana başvurmakta fayda var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.